Son dönemde Romanya ile Moldova'nın birleşmesi konuşuluyor. Tabii ki bizi burada en çok ilgilendiren mesele Gagavuzya'nın geleceği ve hangi noktada durduğu. Birileri birleşiyorlar diye bu işin üzerine atladı ama bunun aslı astarı var mı acaba? Şimdi size Romanya ile Moldova'nın tarihsel arka planından başlayarak bu birleşme meselesinin aslında ne olduğunu anlatacağım. Oradan da Gagavuzya'nın bu durumda hangi pozisyonda olduğuna bakacağız. Batı'nın ve Rusya'nın bu işin neresinde olduğunu anlamaya çalışacağız. Doğu Avrupa'nın jeopolitik yapısı çok katmanlı ve karmaşık. Soğuk Savaş sona erdi ve Sovyetler Birliği dağıldı. Bu gelişmelerin ardından birleşme konusu periyodik olarak yeniden alevlendi. Yine de mesele çoğu zaman marjinal bir milliyetçi söylem veya siyasi bir ütopya olarak kaldı. Ancak 2022 yılında Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Bu durum bölgede neler olabileceğine dair diğer ülkeler için de referans haline geldi. Yani bir Rusya tehdidi daha da etlenmiş oldu. Böylece birleşme tartışmaları marjinal bir vizyon olmaktan çıktı. Bu fikir artık devletin en üst kademelerinde de resmi olarak telaffuz edilen bir B planı haline geldi. Moldova ve Romanya arasındaki birleşme dinamiklerini tam anlamıyla kavramak için bölgenin son 200 yılda yaşadığı kesintili sınır değişikliklerini incelemek gerekiyor. Ayrıca toplumsal hafızada da geçmişin izleri var. Megalida, Büyük Yunanistan, Büyük Ermenistan, Doğal Arnavutluk gibi bu bölgede de bir Marea Unire, Büyük Romanya ideali var. İki devlet Rumen dilini ve Ortodoks inancını paylaşıyor. Bu ortaklıklar Büyük Romanya idealinin temel yapı taşları. Buna rağmen tarihsel pratikte bunun denemelerinin negatif hatıraları var. Günümüz Moldova'sının büyük bir kısmı Besarabya bölgesinden oluşuyor. 1812 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Bükreş Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Besarabya bölgesi Rusya'ya bırakıldı. O dönemde bölgedeki Rumen kökenli nüfusun siyasi ve kültürel kaderi değişti. Bölge halkı Prut Nehri'nin batısında kalan soydaşlarından koptu. 1917'deki Rus devrimi ile birlikte Rus İmparatorluğu çöktü. Böylece burada da bir otorite boşluğu doğdu. Bu gelişmelerle birlikte Besarabya bölgesinde ulusal bağımsızlık uyanışı başladı. Bu dönemde Ülke Konseyi adında yerel bir parlamento kuruldu. Bu meclis önce bağımsızlık ilan etti. Böylece Şubat 1918'de Moldova Demokratik Cumhuriyeti kuruldu. Bu kararın hemen ardından Bolşevikler bölgeye geldi ve çatışmalar yaşandı. Moldova'nın Bolşevik saldırısı altında kalmasıyla Ülke Konseyi rotayı Romanya'ya kırdı ve tarihi bir adım attı. Ülke Konseyi Meclisi 27 Mart 1918'de Romanya ile birleşme kararını açıkladı. Ancak bu birleşme tam ve koşulsuz şekilde Romanya topraklarına katılma isteği değildi. Moldova Ülke Konseyi spesifik özerklik şartlarıyla bir sözleşme sunarak birleşme talep ediyordu. Ülke Konseyi'nin öne sürdüğü şartlar şunlardı. Kapsamlı bir tarım reformu yapılacak. Bu reformu Ülke Konseyi yürütecek. Romanya hükümeti de bu reformu kabul edecek. Besarabya özerk bir bölge olarak kalacak. Bölgenin kendi demokratik meclisi Ülke Konseyi varlığını sürdürecek. Yerel bütçeleri onaylama yetkisi Ülke Konseyi'nde kalacak. Yerel yönetimleri atama yetkisi de yine Ülke Konseyi Meclisi'ne ait olacak. Zorunlu askerlik hizmeti uygulanacak ancak bu hizmet yalnızca bölgesel tabanda gerçekleştirilecek. Yerel yasalar ve idari yapı korunacak. Bunlar ancak yerel temsilcilerin onayıyla değiştirilebilecek. Azınlık haklarına mutlak suretle saygı gösterilecek. Romanya hükümetinde Besarabyalılar da yer alacak. Hükümette en az 2 Besarabya temsilcisi bulunacaktı. Bu birleşme kararı 28 Ekim 1920'de Paris Barış Konferansı'nda görüşüldü. Romanya, Büyük Britanya, Fransa, İtalya ve Japonya ortak bir anlaşma imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'nın konferansta temsil edilmemesini gerekçe göstererek anlaşmayı imzalamayı reddetti. Daha da önemlisi Sovyet Rusya bu birleşmeyi hiçbir zaman kabul etmedi. Daha sonra kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde de aynı tutumunu devam ettirdi. Sovyetler 1924 yılında yeni bir hamle yaptı. Dniester Nehri'nin doğusunda bugün Transdniester olarak bildiğimiz Moldova Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdular. Sovyetler böylece bölge üzerindeki iddialarını bir yapıya dönüştürmüş oldu. Besarabya konusu Sovyet haritalarına da yansıdı. Haritaların tamamında Besarabya'nın Romanya'ya ait olmadığı belirtildi. Bunun yerine yabancı işgali altındaki Sovyet toprağı olarak işaretlendi. Böylece 20 yıl sürebilecek bu birleşme kör topal başlamış oldu. 23 Ağustos 1939 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Molotov-Ribbentrop Paktı olarak bilinen Nazi Almanyası ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında
Saldırmazlık Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın gizli maddelerinde ise Doğu Avrupa'nın Hitler'le Stalin arasında paylaşılması vardı. Paktın imzalanmasından sadece bir hafta sonra 1 Eylül 1939'da Almanya, Polonya'nın batısını işgal etti ve 2. Dünya Savaşı resmen başladı. Bir yıl sonra 1940 yılında da paktın gizli protokolleri uyarınca Stalin de kendi nüfuz alanına terk edilen Romanya'ya askeri ultimatom verdi. Bunun üzerine Bükreş yönetimi hiçbir askeri direniş göstermeden Besarabya'yı anında Sovyetler Birliği'ne terk etti. Bükreş tarafından bu anında gözden çıkarılıp kaderine terk edilme durumu günümüz Moldovalıların hafızasında travmatik bir olay olarak yaşamaya devam ediyor. Moldova halkı güçlü uluslararası garantiler, ABD, AB ve Türkiye gibi aktörlerin desteği olmadan Bükreş merkezli bir jeopolitik projenin parçası olmaya son derece şüpheyle yaklaşıyor. Tekrar geriye dönüyoruz. 1940'taki kaderine terk ediş sırasında çıkan krizde Nazilerle yakın ilişkileri olan Ion Antonescu Romanya'da iktidarı ele geçirdi. Ion Antonescu liderliğindeki Romanya bölgeyi kısa süreliğine geri aldı ama bu durumda tarihsel travmalara bir yenisini daha ekledi. Antonescu'nun askeri diktatörlüğü altında Transdniester bölgesi dahil olmak üzere bu topraklarda tahmini olarak 300 bin Yahudi ve 10 binden fazla Roman öldürüldü. Bu dönem Hitler'in faşist politikalarının bu bölgede de uygulanması günümüzde Rusya tarafından aktif bir şekilde gündemde tutuluyor. Romanya ile birleşme fikri faşizmin dirilişi söylemiyle halka anlatılıyor. Kısaca bir toparlayalım. 1924 yılında Moskova bugün Transdniester olarak bildiğimiz Moldova Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurmuştu. 1940'ta da Molotov-Ribbentrop Paktı'nın gizli anlaşmaları uyarınca Besarabya'yı ve Kuzey Bukinova'yı ilhak etmişti. Ion Antonescu indirildikten sonra bu bölgeler birleştirildi ve Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Sonrasında Sovyetler bizim Türkistan'dan da bildiğimiz o politikaları, asimilasyon ve Ruslaştırma politikalarını burada da uygulamaya başladı. Moldova'da Latin alfabesi yasaklandı, Kiril alfabesi zorunlu kılındı. Rumen dilinden tamamen bağımsız yapay bir Moldovaca kimliği ve dili inşa edilmeye çalışıldı. Bu politikalar günümüzde Moldova-Romanya arasındaki kimlik krizinin de temelini oluşturuyor. Moldova Anayasası'na göre devletin resmi dili Rumence, ancak Moldovalı ve Rumen kimlikleri arasında bir ayrım var. Bu ayrım anketlerde sürekli bir dalgalanma gösteriyor. 2024 yılındaki nüfus sayımında bazı kişiler kendisini etnik Rumen olarak tanımladı. Bu kişilerin oranı %8. Yine Moldova'da faaliyet gösteren bir araştırma şirketi var, Ateş Research. Ateş Research bu yıl detaylı bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre söz konusu oran ülke içinde %15'e yükselmiş durumda. Batı'da yaşayan diaspora içinde ise bu oran %32 olarak görünüyor. Aynı araştırmada kullandığı dili tanımlama oranları da incelendi. Moldova içinde Rumen dilini konuştuğunu belirtenlerin oranı %44.2 olarak ölçüldü. Moldovaca konuştuğunu belirtenlerin oranı ise %40. Ortaya çıkan bu veriler geçmişte bölgede uygulanan Sovyet kimlik mühendisliğinin etkilerinin giderek silindiğine işaret etse de tamamen ortadan kalkmış değil. Moldovaca konuşuyorum demek Rus etkisinin hala güçlü olduğunu da gösteriyor. Süreçte daha çarpıcı bir unsur bulunuyor. Bu unsur Romanya vatandaşlığının yeniden kazanılması süreci. Türkiye'deki Balkan göçmenleri bilecektir. Yunanistan'dan vatandaşlığı geri almak neredeyse imkansız. Bulgaristan'dan eski göçmenler için çok zor ve baba üzerinden, Romanya'da ise en kolayıdır. Dedenizin burada doğduğunu kanıtlamanız yeterlidir. Aynı durum Moldova vatandaşları için de geçerli. Günümüz Moldovalıların dedeleri az önce anlattığım gibi bir dönem Romanya vatandaşı oldukları için bugün bu torunlar Romanya'dan çok kolay bir şekilde vatandaşlık kazanabiliyorlar. Moldova vatandaşları bu vatandaşlığı kitlesel olarak yeniden alıyor. Moldova Cumhuriyeti'nin mevcut nüfusu 2,4 milyondur. Bu sayı göz önüne alındığında ortaya inanılmaz bir boyut çıkıyor. Nüfusun çok büyük bir kısmı Romanya ile hukuki bağlarını hali hazırda yeniden tesis etmiş durumda. Bu grafikte Romanya'nın 1940'ta kaybettiği vatandaşlarının alt soylarına yönelik uyguladığı genişletilmiş vatandaşlık politikasının sonuçlarını net bir şekilde gösteriyor. 2024 yılı sonu itibariyle toplamda 858.913 Moldova vatandaşı artık Romanya pasaportu taşıyor. 2025 yılı Haziran ayı başlarında Romanya Ulusal Vatandaşlık Kurumu'nun önünde işlem görmeyi bekleyen
150.607 başvuru bulunuyor. Rumen milletvekili Valeria Muntenao'ya göre bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki 2-3 yıl içinde Romanya vatandaşlığına sahip Besarabya kökenli kişi sayısı 1 milyona ulaşacak. Üstelik bu rakama hali hazırda vatandaşlık almış ebeveynlerinden doğan ve doğrudan Rumen vatandaşı sayılan yeni nesil dahil değil. Bu muazzam demografik kayma, hukuki ve siyasi birleşmenin imkansız göründüğü koşullarda bile tabanda de facto olarak gerçekleştiğinin en somut kanıtı. Neredeyse her 3 Moldovalı'dan birinin Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'nın pasaportunu taşıması, Moldova vatandaşlarına serbest dolaşım, Avrupa iş gücü piyasalarına erişim ve yüksek yaşam standartları sağlıyor. Ülke farkı fiilen anlamsızlaşıyor. Bir de bu meselenin Romanya'dan nasıl göründüğüne bakalım. Inscope isimli bir anket şirketinin gerçekleştirdiği güncel bir araştırma, Rumen toplumunda birleşme fikrine yönelik geleneksel desteğin hala çok güçlü olduğunu gösteriyor. Ankete katılan Rumenlerin %71.9'u olası bir referandumda birleşme lehine oy kullanacağını söylerken sadece %21.4'lük bir kesim birleşmeye karşı çıkıyor. Rumenlerin %67.6'sı birleşmeyi tarihi ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyor. Demografik kırılımlara bakıldığında birleşmeye en güçlü destek başkent Bükreş'te yaşayan 30-44 yaş arası yüksek eğitimli erkeklerden geliyor. Buna karşın muhalefet daha çok 45-59 yaş arası kamuda çalışan kadınlar ve ilginç bir şekilde aşırı sağcı Rumen Birliği İttifakı seçmenleri arasında görünür oluyor. Normal şartlarda aşırı sağın birleşme taraftarı olmasını beklersiniz değil mi? Aslına bakarsanız Romanya aşırı sağ büyük Romanya idealini paylaşsa da şu anda ideolojik olarak değil pragmatik olarak bu konuya yaklaşıyorlar. Yani burada evet biz büyük Romanya'yı istiyoruz ama şimdi doğru zamanı değil diyorlar. Moldova'da hala ciddi bir Rus kültürü etkisi var. Birleşme milyonlarca Rus yanlısını ve Rusça bilen vatandaşı tek gecede Romanya vatandaşı yapacak. Aşırı sağcılar bu seçmenlerin Romanya parlamentosuna Rus yanlısı ve solcu partileri taşıyarak kendi siyasi güçlerini yok edeceğinden korkuyorlar. Dolayısıyla mevcut Romanya'yı muhafaza etme eğilimi gösteriyorlar. Moldova tarafındaysa Ateş Research tarafından 320 farklı yerleşim yerinde 1078 katılımcıyla ülke içinde ve 12 ülkedeki diaspora temsilcileriyle yürütülen 2026 tarihli geniş çaplı anket çok daha karmaşık bir sosyolojik kırılmayı gözler önüne seriyor. Ankete göre eğer önümüzdeki pazar bir birleşme referandumu yapılsaydı, diasporanın ezici desteği sayesinde evet oyu %55-58 bandında olabilirdi. Ancak sadece Moldova'da fiziksel olarak yaşayan halkın verilerine bakıldığında destek %44 seviyesinde kalıyor. Karşı çıkanların oranı ise %39.2'ye ulaşıyor. Destekleyen kesimlerin temel motivasyonları tarihsel veya kültürel olmaktan çok pragmatik ve ekonomik. Katılımcılar birleşmenin getireceği en büyük avantaj olarak daha yüksek emekli maaşları, daha iyi çalışan maaşları, yeni iş fırsatlarına erişim, serbest dolaşım ve genel makroekonomik kalkınmayı gösteriyor. Buna karşın birleşmeye karşı çıkan kesimlerin ana korkuları politik. En sık dile getirilen dezavantaj egemenliğin ve bağımsızlığın tamamen kaybedilmesi. Bunu kaçınılmaz olarak patlak verecek etnik gerilimler ve Rusya ile ticari ve politik bağların tamamen kopması takip ediyor. Bu bölümü özetleyecek olursam, Moldova'daki medya ve siyasi sınıf sıklıkla halk birleşme istemiyor dese de Avrupa'ya çalışmaya gitmiş, Avrupa Birliği'ni görmüş ve Rusya'dan tamamen vazgeçmiş Moldova diasporasının Romanya ile birleşme ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon taraftarlığı Moldova'nın jeopolitik yönelimini tek başına değiştirebilecek bir ağırlığa ulaştığı söylenebilir. Moldova'nın siyasetinde birleşme konusu uzun yıllar boyunca Moldova merkez sağının ve aşırı sağ partilerin tekelinde olan ana akım siyasetin kaçındığı toksik bir konuydu. Ancak Moldova'da Avrupa yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun yükselişi bu konuyu yeniden ana akıma taşıdı. Sandu'nun şimdilik siyaseti şu: 2026 itibarıyla şu an toplumda yeterli bir çoğunluk yok diyor. Bu nedenle A planı bağımsız bir devlet olarak Avrupa Birliği'ne entegrasyon. Özellikle Eylül 2025'te gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Sandu'nun Avrupa yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi oyların
%50.20'sini alarak meclisteki 55 sandalye ile iktidarını korudu ve Alexandru Munteanu'nun başbakanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Bu zafer aynı zamanda Batı yanlısı siyasete güçlü bir demokratik meşruiyet sağladı. Diğer yanda Romanya iç siyasetinde de Moldova'nın batı rotasını sarsılmaz bir biçimde destekleyen tablo mevcut. Mayıs 2026'da göreve başlayan Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nicu Ordan ve Başbakan Ilie Boloyan, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne girişinin yegane kurtuluş reçetesi olduğunu ve Bükreş'in stratejik ve ekonomik tüm olanaklarını bu yönde seferber edeceğini açıkladı. Nicu Ordan aynı zamanda Avrupa Birliği entegrasyon sürecini birlikte olabilmenin bir yolu olarak tasvir ediyor ve Avrupa Birliği üzerinden de facto bir birleşmeye dikkat çekiyor. Birleşme Moldova tarafında şimdilik bir B planı. Bu radikal alternatifin arkasında derin bir çaresizlik ve jeopolitik kırılganlık yatıyor. Moldova yönetimi kendi askeri endüstrisi, güçlü bir ordusu ve Ukrayna gibi uzun soluklu bir savaş kapasitesi olmadığının farkında. B planı aslında Brüksel'e yönelik bir uyarı. Moldova yönetimi Avrupa Birliği'ne bu yolla eğer genişleme süreci Ukrayna'ya bağlı engeller ve bürokratik hantallık yüzünden tıkanırsa hayatta kalmak adına ülkenin güvenliğini doğrudan NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya katılarak sağlayacaklarını söylüyorlar. Siyasi niyetler ve B planı söylemleri bir yana, birleşmenin önünde her iki devletin anayasasından kaynaklanan devasa hukuki bariyerler bulunuyor. Moldova Anayasası'nın 142. maddesi devletin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve tarafsızlığının değiştirilmesini, yani devletin ortadan kalkıp Romanya'ya katılmasını olağanüstü katı bir şarta bağladı. Bu tür bir anayasal değişiklik ancak seçmen kütüğüne kayıtlı tüm vatandaşların salt çoğunluğunun evet oyu verdiği bir referandumla mümkün. Yani oy kullananların değil, toplam kayıtlı seçmenin yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor. Madalyonun diğer yüzünde ise Romanya Anayasası'nın esnetilemez üniter yapısı duruyor. Romanya Anayasası'nın 1. maddesine göre Romanya egemen, bağımsız, üniter ve bölünmez bir ulusal devlettir ve 3. maddeye göre ülke toprakları devredilemez nitelikte. Daha da önemlisi Romanya yasaları etnik temelli bölgesel özerkliğe ve ülkede Romence dışında herhangi bir resmi dilin kullanılmasına kesinlikle izin vermiyor. Bu katı anayasa maddeleri 3 resmi dile Gagavuzca, Rusça, Moldovaca ve Rumence gibi geniş ve anayasal özerkliğe sahip olan Gagavuzya'nın ve de facto bağımsız olan Transdinyester'in mevcut yapı değiştirilmeden Romanya'ya doğrudan entegrasyonunu anayasal olarak imkansız hale getiriyor. Diyelim ki Moldova anayasal referandum eşiklerini aşmayı başardı ve Romanya ile birleşme kararı aldı. İki büyük mesele masaya gelecek: Transdinyester ve Gagavuzya. Rusya bu iki özerk bölgeyi kullanarak Moldova'nın jeopolitikasını askeri, siyasi ve hukuki olarak rehin almış durumda. 1992 yılında Moldova'da bir iç savaş patlak vermiş. Savaşın ardından hukuken Moldova toprağı sayılan Transdinyester, Rusya'nın da desteğiyle bağımsızlığını ilan etmişti. Dinyester Nehri'nin doğusundaki bu dar şeritte Sovyet döneminden kalma devasa cephanelikleri koruma bahanesiyle Rus askeri birlikleri kalıcı olarak konuşlandı. Transdinyester bu durumda Rusya'nın Moldova'ya karşı her an aktive edebileceği doğrudan bir güvenlik ve sıcak çatışma unsuru. 2025 yılında kabul edilen yeni askeri güvenlik stratejisinde Kişinev yönetimi ilk kez tarafsızlık kisvesinden sıyrılarak Rusya'yı açıkça ulusal güvenliğe yönelik birincil tehdit olarak tanımlamış ve NATO standartlarına uyum sürecini hızlandırmıştı. Buna yanıt olarak Rus askeri kurmayları ve eski Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Transdinyester sorununun askeri bir müdahaleyle çözülmeye çalışılması veya Rus barış gücü birliklerinin batılı bir misyonla değiştirilmek istenmesi durumunda Moldova ve tüm bölge için feci sonuçlar doğacağı yönünde net ve açık bir tehditte bulundu. Bu asimetrik çıkmaza karşı Moldova hükümeti ve AB çözüm olarak 2 adımlı entegrasyon planını benimsedi. Avrupa Birliği tarafından da zımnen desteklenen bu stratejiye göre öncelikle Dinyester Nehri'nin sağ yakası, yani Kişinev'in kontrolündeki alan Avrupa Birliği'ne entegre edilecek. Ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin Avrupa Birliği şemsiyesi altına alınması veya Romanya ile olası birleşmesi ise gelecekteki barışçıl bir diplomasiye bırakılacak. Ve geldik Gagavuzya'ya. Gagavuzya bizim için çok önemli. Belki bilmeyenler vardır diye kısacık bahsedeyim ben önce.
Gagavuzlar ya da Gökoğuzlar Ortodoks Hristiyan ancak Türkçe konuşan bir Türk halkı. Hatta dilleri de tamamen bizim gibi Oğuz grubunda yer alıyor. Yakın zamanda bu bölgedeki bir müzik grubu olan Kolay Seslerinin şöyle bir şarkısı viral olmuştu ve hepimiz Gagavuzya'yı hatırlamıştık ya da öğrenmiştik hatırlarsanız. Oğlan oğlan yalabık çoban, oğlan yalabık çoban. Yerim yaptık saçımdan sana bir yorgan. Ye güzel oğlan yalabık çoban. Senin gibi gözleri yoktu dünyada. Ye güzel oğlan yalabık çoban. Ben de yakın zamanda Türkiye'de verdikleri bir konserde onları dinlemiştim ve beraber bir fotoğrafta çekilmiştik. Mevcut politik duruma gelirsek, Gagavuzya özerk bölgesi aslında Moldova için yine Transdniester gibi bir Rusya tehdidi. Fakat burada işler daha da değişik. Gagavuzya'nın statüsünü garanti altına alan 23 Aralık 1994 tarihli Gagavuzya'nın özel hukuki statüsü hakkında kanun, Moldova'nın olası bir Romanya birleşmesi durumunda devreye girecek yıkıcı bir yasal güvence barındırıyor. Kanuna göre eğer Moldova Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak statüsünde bir değişiklik olursa Gagavuz halkı derhal kendi kaderini tayin hakkına sahip olacak. Bu madde Romanya ile B planı yani birleşme düğmesine basıldığı anda Gagavuzya'nın yasal ve hukuki olarak Moldova'dan ayrılıp tam bağımsızlığını ilan etmesine zemin hazırlayacak bir anayasal bomba. Gagavuzya yönetimi ve bölge halkı Kişinev'in Avrupa ve Romanya yönelimli adımlarına karşı doğrudan Rusya ile koordineli bir karşı cephe oluşturmuş durumda. Rusya, Gagavuzya halkına doğrudan maaş ve emekli ikramiyesi dağıtıyor. Daha da çarpıcısı, Gagavuzya bölge başkanı seçilen Evgenya Gutul, Rusya'dan yasa dışı fon sağlama ve kara para aklama suçlamalarıyla Ağustos 2025'te 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Peki bu sarmalın içerisinde Türkiye'nin rolü ne? Türkiye, Moldova'nın en büyük 4. ticari ortağı. 1200'den fazla Türk şirketi ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye ayrıca TİKA aracılığıyla da Gagavuzya'ya muazzam bir insani ve altyapı desteği sağlıyor. Peki içerisinde yer alan, tırnak içerisinde bu ayrılıkçı bölgeye bir dış desteğin gelmesine Moldova nasıl yaklaşıyor? Belki de Rusya devrede olmasa bu ciddi bir rahatsızlığa neden olabilir fakat Türkiye bir batı aktörü. Moldova tarafından bakacak olursak Rusya yerine bölgeyi batıya yaklaştırıcı bir aktörün burada aktif olması nispeten bir dengeleyici unsur. Türkiye'de zaten Rus tehlikesinin farkında olarak Gagavuzya'daki ayrılıkçı eğilimleri desteklemiyor. Her fırsatta da Moldova'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyor. Öte yandan Romanya tarafından baktığımızda Gagavuzya sorunu sadece Moldova'nın iç meselesi değil, potansiyel bir emsal. Çünkü Romanya'da da ciddi bir Macar azınlık var. Eğer birleşme gerçekleşirse ve Romanya, Gagavuzya'nın özerkliğini kendi üniter yapısı içinde kabul etmek zorunda kalırsa, bu durum Romanya'daki azınlığın özerklik taleplerini alevlendirecek. Fakat Romanya'nın bu noktada pozitif gördüğü durum şu: birleşme ile birlikte milyonlarca yeni Rumen vatandaşın demografik havuza katılması, Macar azınlığın genel nüfus içindeki oranını %5'in altına düşürecek ve Macarların parlamentodaki siyasi temsil gücünü doğrudan zayıflatacak. Moldova, Romanya, Transdniester, Gagavuzya, Avrupa Birliği, NATO ve Rusya. Tüm bu aktörlerin mevcut pozisyonları ve politikalarına bakarsak Moldova coğrafyası ne zaman çıkacağı belirsiz bir fırtınanın öncesindeki sessizlik durumunda. Tek bir işaret fişeği bölgeyi ateş çemberine çevirebilir. Biliyorsunuz Moldova kimlikle seyahat edebildiğimiz bir ülke ancak sürekli internete "ülkeye alınmadık" başlıklı videolar düşüyor. Moldova bıçak sırtı bir durumda ve pür dikkat etrafı izliyor. Eğer Kişinev ve Bükreş mevcut statükoyu bozar, hukuki birleşme adımı atarsa Gagavuzya 1994 yasasına dayanarak anında bağımsızlık ilan edecek. Kişinev'de bu ayrılığı bastırmaya çalıştığı anda karşısında Rus destekli militanları bulacak. Transdniester tarafına bakarsak da biliyorsunuz Rusya terk ettiği coğrafyalarda her zaman bir Rus azınlık bulunduruyor. Hatta bırakın Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, dünyanın dışa en kapalı ülkelerinden Türkmenistan'da bile ciddi bir Rus azınlık var. Ve bu azınlık Rusya'nın sigortası olarak orada yaşamaya devam ediyor. Eğer ülkeler Rusya'nın tersine bir politika izlemeye başlarsa çıkan bir çatışmanın ardından Rusya, Rus vatandaşlarını
ve askerlerini koruma doktriniyle direkt müdahalede bulunuyor. Yine bu doktrinle Transdniester üzerinden Moldova topraklarına doğrudan askeri bir müdahalede bulunabilir. Bu da NATO üyesi Romanya'nın da doğrudan kendini içinde bulacağı bir bölgesel savaşa yol açabilir. Ukrayna meselesinde NATO'nun da performansını hep birlikte izledik zaten. Bir de Avrupa Birliği tarafı var. Bir üyenin bakın ben kendime yeni vatandaşlar aldım geldim onlara da serbest dolaşım verin demesi konusuna nasıl bakıyor? Tabii ki Avrupa'da içeride daha büyük bir ülke istemiyor. Ancak genişleme stratejisi de devam ediyor. Avrupa Moldova'yı küçük bir ülke olarak tek başına alma taraftarı. Avrupa Birliği Moldova'nın Romanya ile birleşmeye yönelmeden Batı bloğuna entegre olabilmesi için benzeri görülmemiş bir mali ve siyasi destek paketi devreye soktu. Ekim 2024'te 2005-2007 yıllarını kapsayan ekonomik büyüme planı çerçevesinde Avrupa Birliği Moldova'ya hibe ve kredilerden oluşan tam 1.9 milyar euro tutarında bir destek fonu tahsis etti. Bu devasa fon Moldova'nın enerji güvenliğini arttırması, elektrik ve gaz piyasaları oluşturması gibi katı şartlara bağlandı. Sonuç olarak Kişinev yönetiminin asıl hedefi devletin varlığını sona erdirip Romanya'ya ilhak olmak değil, bağımsız ve egemen bir devlet olarak sınırların kalktığı ve güvenliğin ortaklaştığı bir Avrupa çatısı altında yer almak. Yani bu birleşmeyi doğrudan ne Moldova istiyor, ne Rusya istiyor, ne de Avrupa Birliği istiyor. Moldova'nın ortadan kalktığı bir senaryo, kanlı da olsa, kansız da olsa büyükler istediğini alamamış oluyor. Bu durum şimdilik Moldova'nın gözleri kendi üzerinde tutmak için kullandığı ve asla oynamaya cesaret edemeyeceği bir kart bana kalırsa. Oldu da birileri devreye girdi ve bu kırılgan denge korunamadı. Bölgede, Doğu Avrupa'da yine sonuçları kestirilemez bir siyasi ve askeri kaos başlayacak. Sıradaki videoda tekrar görüşelim.